Mısır'daki Krallar Vadisi'nde ve civarında 100 yıldır yapılan kazı çalışmalarında 64 mezar ve bunlara bağlı odalar ortaya çıkarılmıştı. Ama bunlardan açık farkla en gizemlisi Firavun Tutankamon'un mezarıydı. Mısır Hanedanı'nın 18. firavunu olan Tutankamon aslında Mısır tarihindeki önemli hükümdarlardan biri değildir ve 19 yaşında aniden hayatını kaybetmiştir. Onu bu kadar ünlü yapan 1922 yılında Krallar Vadisi'ndeki mezarlığının keşfedilmesidir. Mezarında inanılmaz bir zenginlik bulunduğu halde Tutankamon hala hakkında en az bilgi bulunan firavundur. Tahta çıkma hakkını ünlü kral Akhenaton ile kraliçe Nefertiti'nin kızı Prenses Ankesenamon'la evlenerek elde etmişti. Tutankamon'un tahta çıktığı sırada Mısır'ın bütün tapınakları bakımsızlıktan kırılıyordu. Yönetimdeki karışıklıkların önü alınamıyor, Suriye'ye düşmanla çarpışmaya giden ordu sürekli yeniliyordu. Tutankamon, babası 4. Amenhotep'in ve diğer tanrıların altın heykellerini yaptırdı. Çözülmüş olan rahiplik kurumlarını düzenledi. Tapınakların hazinelerine büyük bağışlar yaptı. Güneş tanrısı Aton'a bağlı tek tanrılı bir düzen kurdu ve Mısırlıları diğer tanrıları bırakmaları için zorladı. Başkenti Tep'ten Akhenaton yani şimdiki El Amarna'ya taşımıştı. Firavun Akhenaton'un tersine eski rejimi canlandırdı ve 3. Amenofis zamanında bitirilmemiş olan anıtların ve Luxor tapınağının tamamlanması işine girişti. Bugün Tutankamon'un tahta kaldığı 9 yıl boyunca askeri bir harekata katılmadığı düşünülüyor. Sadece keşif için General Horemhem komutasında Filistin'e ve Lübnan'a asker gönderdiği sanılıyor. Peki bunca gizem içinde bulunduran Tutankamon nasıl ölmüştü? Tutankamon 19 yaşındayken aniden öldüğü için geride vasiyet bırakmamıştır. 2013'te bir grup İngiliz araştırmacının katkılarıyla Tutankamon, The Mystery of Burnt Mummy yani Tutankamon, Yanmış Mumyanın Gizemi adlı bir belgesel yayınlandı. 1968'de cesedi üzerinde yapılan X ışını kontrollerine dayandırılan belgeselde Firavun'un sol kulağının arkasında ve kaburga kemiğinde ciddi hasar olduğu, ayrıca ayağının kırıldığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında araştırma ekibi Tutankamon'u taşıyan at arabasının büyük olasılıkla kaza yaptığı ve Firavun'un bu sebeple yaşamını yitirdiği düşünülmektedir. National Geographic ise başka ihtimaller üzerinde durdu. Bu ihtimaller arasında Tutankamon'un at arabasından kasıtlı olarak atıldığı ve su aygırı saldırısına uğradığı yazıldı. Kaburga kemiklerinin önemli bir kısmı kaybolan Tutankamon kaza geçirmiş de olabilir. Fakat bazı iddialara göre 2. Dünya Savaşı'nda hırsızlar Firavun'un bedenine ait bazı parçaları çaldı. İtalya'daki Mumya Enstitüsü'nün yöneticisi Profesör Albert Zink, Tutankamon'un annesi ve babasının kardeş olduğunu, akraba evliliği sonucu doğan Tutankamon'un zayıf bir bedene sahip olduğunu ve sıtma sebebiyle yaşamını yitirdiğini düşünse de kesin sebebin ne olduğu hala bilinmiyor. Tutankamon henüz 9 yaşındayken üvey kardeşi Ankesenamen ile evlendirilmişti. Mezarının yanında bulunan 2 küçük tabuttaki ölü doğmuş bebeklerin Tutankamon'la çok sevdiği eşi Ankesenamon'un çocukları olduğu sanılıyor. Tutankamon'un mezarında bulunan lambada ise gün ışığı ile görülmeyen ancak zifiri karanlıkta ikisinin burun buruna figürleri bulunmaktadır. Tüm firavunlar gibi o da M.Ö. 16. yüzyıl ve 11. yüzyıl arasında Krallar Vadisi'nde gömülmüştü. Bölgede bulunan mezarların çoğu erken zamanlardan beri yağmalanmıştı. Ancak Tutankamon'un mezarı bu yağmalardan payını hiç almamıştı. Mezar odası bu açıdan bir ilk olma özelliği taşıyordu. Bu, Tutankamon'u diğer firavunlardan ayıran önemli özelliklerinden birisiydi. Fakat en önemlisi değildi. Çünkü en önemli özelliği mezarının açılmasıyla birlikte ortaya çıkan lanet dedikodularıydı. Arkeolog ve Mısır bilimcisi olan Howard Carter henüz 17 yaşındayken Mısır'da kariyerine başlamıştı. George Edward Stanhope, daha doğrusu Lord Carnarvon'da yeni icat edilmiş olan otomobil ile sürat yapmayı seven birisiydi. Ancak 1901'de geçirdiği kazayla sağlık sorunları yaşadı. Doktorları kış mevsimini İngiltere gibi soğuk bir yerde geçirmek yerine Mısır gibi sıcak bir yerde geçirebileceğini tavsiye ettikten sonra 1903 yılında Mısır'a gitmesiyle zamanı geçirebilmek için kendisine bir hobi edindi. Bu hobiler arkeoloji ve Mısır bilimiydi. İşin uzmanlığı için birisini işe almak istemişti.
O da Howard Carter olmuştu. Birlikte başarılı dönemler geçiren ikilinin çalışmaları neredeyse Birinci Dünya Savaşı sebebiyle duruyordu. Ancak 1917 senesinde Carter ve Lord Carnarvon, Krallar Vadisi'nde kazı yapmaya başladıktan sonra uzun uğraşlar sonucunda 4 Kasım 1922 tarihinde bir giriş keşfettiler. Kazı çalışmalarının devam etmesiyle 17 Şubat 1923 tarihinde Firavun Tutankamon'un mezar odasını buldular. İddialara göre bir kil tabletin üzerinde şöyle bir uyarı yazıyordu: "Bu Firavun'un huzurunu bozan her kim varsa ölüm onu kanatlarıyla katledecektir." 28 Şubat tarihinde Lord Carnarvon biraz dinlenmek için Mısır'ın Asvan kentine gitti. 6 Mart tarihinde bir sivrisinek yanağını ısırdı ve tıraş olunca yarayı daha da zedelemesiyle enfeksiyon kaparak komplikasyonlar yaşadı. 5 Nisan tarihinde hastanede hayatını kaybetti. Bu haber birçok kişinin ilgisini çekti ve ortaya bir çeşit lanetin olduğu iddiası atıldı. Bu da yetmezmiş gibi Lord Carnarvon'un öldüğü sıralarda Kahire'de büyük bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hasta bakıcı Lord'un öldüğünü ilan ettiği sıralarda elektrikler kesilmiş, aynı saatlerde Carnarvon'un İngiltere'deki şatosunda yaşayan köpeği titreyip ulumaya başlamıştı. İşin garip tarafı bir süre sonra köpek de ölmüştü. Lord'un ölüm sebebinin kan zehirlenmesi olduğu söylendi. Howard Carter mezarın lanetli olmadığını söylüyordu. Ancak Tutankamon'un mezarını ziyaret eden arkeolog ve turistlerden bazıları da kısa bir süre sonra hastalanarak öldüler. Bunların hepsi yalnızca bir tesadüf olabilir miydi? Kazılar devam ettiği sırada Carter'ın kafeste beslemiş olduğu kanaryasını kobra yılanı yemişti ve olayı duyan işçiler Mısır hükümdarlığının simgesi olan kobra yılanının bu şekilde ortaya çıkmasını belanın habercisi olarak yorumladılar. Peki tüm bu yaşananlar gerçek bir lanetin habercisi miydi? Yoksa sadece birer tesadüfler dizisinin dilden dile hikayeye dönüştürülmesi miydi? Tarihteki en ünlü ve en çok araştırılan firavun o. Ama günümüzde halen onun merak edilen gizemleri konuşuluyor. Tutankamon kendi kraliyet ailesinin son firavunuydu. 19 yaşında varis bırakmadan öldü. Tutankamon'un hanedanı da 10 yıllar içinde çöküp tarihin sayfalarında kayboldu. Antik Mısır kayıtları genç kraldan bahsetmiyordu bile. Ta ki 3000 yıl sonra ihtişamlı ve zenginliklerle dolu mezarı bulunana dek. 1. bölümde Tutankamon ve mezarının bulunması sonrası çıkan lanet söylentilerinden bahsetmiştik. Bütün bunlar gizemli şeylerden hoşlanan izleyenler için ikna edici gelebilir. Ancak iddialar tutarlı değildir. Birincisi, ne girişte ne de mezar odasında herhangi bir lanete dair bir şey yer almıyordu. İkincisi, o dönemlerde Kahire'deki elektrik kesintileri sıklıkla yaşanılan bir olaydı. Üçüncüsü ise günümüz tıp bilimine sahip olmayan o dönemlerde Mısır'da hastalık taşıyan sivrisinekler tarafından ısırılıp enfekte olmanız olasılıklar dahilindeydi. Son olarak da Carter ortada bir lanetin olduğuna dair söylentilerde bulunmadı. Aksine bu söylentilerden nefret ediyordu. Mezar odasının güvenliği için kilitler, demir parmaklıklar ve hatta güvenlikçiler bile tutmuştu. Bir diğer iddiaya göre Lord Carnarvon, Carter ve sefere katılan diğer kişiler Firavun Tutankamon'un mezarını bulduktan sonra bir lanet sebebiyle yakın zamanlarda ölmüşlerdi. Bu iddiaya bir açıklama getirebilmek için bazıları mezarda birikmiş olan tehlikeli mantarların olduğunu ya da gazların olduğunu söylemişlerdir. Oysa Carter meslektaşlarıyla birlikte tam 10 sene boyunca mezar odasında incelemelerde bulundu ve dokümanlar hazırladı. İşini 1932'de tamamladı ve hayata 2 Mart 1939 tarihinde Londra'nın Kensington kentinde veda etti. Yani keşiften tam 16 yıl sonra. Keşif yapıldığından beri yüzlerce işçi, onlarca fotoğrafçı, gazeteci, turist, güvenlikçi ve bilim insanı bu bölgeyi ziyaret etmişlerdi. Hatta Belçika kraliçesi bile içeriği gezdi. Ancak ortada herhangi bir lanetin etkisi görülmedi. Hatta 7 sene boyunca mezar odasını gözetleyen çavuş Richard Adamson bile mezar odasının açılmasından 57 yıl sonra hayatını kaybetti.
Mezarda en çok yer alan kişiler açılıştan sonra ortalama olarak 21 yıl daha yaşadılar. British Medium Journal'da 2002 senesinde yayımlanan makaleye göre de mezar odasına girip girmemenin ölüm oranlarında ciddi bir değişikliğe neden olmadığı görüldü. Bu sebeple ölümleri açıklamak için ortaya atılan lanet, zehirli mantarlar ya da zehirli gazlar gibi düşüncelere gerek yoktu. Mısır firavunları arasında en genç yaşta tahta çıkan ve tahttan inen Tutankamon, yüzlerce yıl sonra hala halkına korku vermeyi sürdürüyor. Çocuk firavunun mezarı şu anda bulunduğu Luxor'un batı tarafındaki Krallar Vadisi'nden Büyük Mısır Müzesi'ne taşınmak isteniyor. Ancak lanet ihtimali yetkilileri şüpheye düşürmüş durumda. 9 yaşında tahta çıkan ve M.Ö. 1323'te henüz 18 yaşındayken bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden Tutankamon, Antik Mısır'ın gizemli taraflarından birisi olmaya devam ediyor. Tutankamon'un ve aralarında 1. Seti, Hatshepsut ve 2. Ramses gibi ünlü firavunların da bulunduğu 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda düzenlenen ihtişamlı bir törenle Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne taşındı. Mısırlı arkeolog Dr. Eltayeb Abbas, kralın tüm koleksiyonlarının Büyük Mısır Müzesi'nde olduğunu ifade ediyor. Abbas'a göre bütün bunları tek bir çatı altında toplayıp Tutankamon'un annesinin mumyasıyla birlikte olmasını sağlamak Firavun'u mutlu edecek. Buna karşın Mısır bilimci ve tur rehberi Ahmet Rabi Muhammed'in ise planlara dair endişeleri var. Muhammed, The Sun gazetesine şöyle konuştu. Mezarın 1922'deki keşfinden beri Firavun orayı asla terk etmedi. Mumyanın incelenmesi bile burada, Krallar Vadisi'nde gerçekleştirildi. Kral Tut'un mezarında bulunan önemli parçaların neredeyse tamamı zaten müzeye aktarılmış durumda. Firavun'un kendisinin de oraya taşınmasının yerel ekonomiye de zarar vereceği düşünülüyor. Eğer Tutankamon Luxor'dan ayrılırsa bu herkesi üzer. Çünkü o Krallar Vadisi'nde ziyaret edebileceğiniz tek kraliyet mumyasıydı. Onu çıkartırlarsa herkes müzeye gitmeyi tercih eder ve kimse Krallar Vadisi'nin içine girmek istemez demişti. İlk bakışta tamamen ekonomik kaygılarla yapılmış gibi duran bu açıklamalar ise Tutankamon'un mezarının ilk defa açıldığı günlerde yaşanan kötü şans ve açıklanamaz ölümlerle bağdaştırıldı. Firavun'un laneti konusu bu durumla birlikte bölgede yeniden gündeme geldi ve lanet hala Mısırlıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Doktor Eltayeb Abbas ise efsane hakkında bir endişesi olmadığını ancak laneti dillendiren insanlara da saygı duyduğunu belirtti. Firavun Tutankamon 9 yaşında tahta geçmiş ve 9 yıl boyunca Mısır'a hükmetmiş, öldükten 3000 yıl sonra bile insanları endişelendirmeyi başarmış ikonik bir figür olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ilgi çekici bir araştırmaya göre ise Tutankamon'un mumyası yanında bulunan hançerin bir göktaşından alınan demirle yapıldığı ortaya çıktı. İngiliz arkeolog Howard Carter 1925'te mumyanın sargı bezleri arasında 2 hançer bulmuştu. Bunlardan birinin yapıldığı demir paslanmamış olması ve o dönemde Mısır'da bu tarz metal işçiliğine ender rastlanması nedeniyle bilim insanlarını şaşırtmıştı. İtalyan ve Mısırlı araştırmacılar hançere zarar vermemek için demire tam anlamıyla nüfuz etmeyen bir röntgen tekniğiyle metalin kimyasal yapısını incelediler. Göktaşları ve gezegen bilimleri ile ilgili bir dergi için araştırma sonuçlarını kaleme alan Daniela Comelli, içinde bulunan yüksek nikel oranının hançerin göktaşı demirinden yapıldığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Bu da Antik Mısır medeniyeti döneminde uzaylıların dünyamıza defalarca geldiği, hatta Mısır piramitlerini yaptıkları iddialarını kuvvetlendirdiği söyleniyor. Evet dostlar, Tutankamon'un lanetiyle ve söz konusu rivayetlerle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına merakla bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.